Herkese merhabalar. Bugün sizlerle pil punta makinesi yapacağız. Pil punta makinelerinin fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı evdeki imkanlarla nasıl bir pil punta makinesi yapabilirsiniz? Bunu en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hangi malzemeler gerekli? Bunu anlatacağım. Bir tane jel akü ya da araba aküsü de olabilir. 12 voltluk bir akünüzün olması lazım. Ve değerinin en az 40 ah. Benimkisi 80 ah. 40 ahlık yani amperlik bir akünüzün olması lazım. Diğer malzemelerimiz mutlaka ve mutlaka bir tane böyle motor ya da scooter marş rölesi lazım. Bunu herhangi bir motosikletçiden ya da bisikletçilerden temin edebilirsiniz. Yani fiyatı da 100 ile 200 lira arası bir şey. Basit, ucuz bir şey. Tornavida lazım. Pense, kabloları soymak ya da kesmek için pense lazım. Ve projenin güzel çalışabilmesi için düğme lazım. Ve burada 4 tane de kablo lazım. Şu gibi ürünleri normalde kalıcı ve uzun süreli yapmak istiyorsanız bu gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Ama ben bunu sizin idareten nasıl yapacağınızı göstereceğim için bu gibi şeyleri kullanmayacağım. En basit ürünlerle bunu nasıl yapabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle marş rölemizden başlayalım. Marş rölemiz gördüğünüz gibi burada 2 tane kutup başımız ve 2 tane de kablomuz var. Bunların başta söyleyeyim. Bunların yönlerinin hiçbir önemi yok. Bağlantılarının nasıl yapıldığını şimdi anlatacağım. 2 tane rengimiz var. Biri mavi ve biri kahverengi renk. Bunları hangi kutuplara bağlayacağımızı baştan belirleyelim. Karışıklık olmasın. Maviyi biz eksiye bağlayacağız. Eksi kutup noktası. Kırmızıyı ise artı kutup noktasına bağlayacağız. Yani bu artı olacak. Ve mavimiz ise eksi olacak. Şuna da dikkat edin. Ben burada kalın bir kablo kullanıyorum. Sizin de kalın kullanmanız lazım. Şu uç kısmının şöyle göstereyim. Şu uç kısmının sivri olması lazım. Bu sivri olmazsa puntanız net bir şekilde belli olmaz. Şöyle 2 tane kablonuzun mavi ve kırmızı kablonuzun uçlarını muhakkak sivri yapmamız lazım. Bunu ister bir ispiral yardımıyla, ister bir hobi gravür setiyle, isterseniz de duvara sürterek ya da zımparalayarak bunu silvirtmeniz lazım. Bir ucu sivri olacak, diğer ucunun hiçbir önemi yok. Şimdi yavaş yavaş bağlantımızı yapalım. Şuradaki mavi kablomuzu alıyoruz ve buradaki herhangi bir yere, ister buraya ister buraya fark etmeksizin bunu bağlarken muhakkak şöyle açın. Evet, 2 ucu ayırdım ve buraları şöyle hafif birleştiriyorum. Ve buradan, yani buradaki yön önemsiz. İsterseniz bunu tamamen çıkarın. Şuradaki yön önemsiz. Bunu buradan geçirdikten sonra burayı kapatacağız. Çevireceğiz. Ve burayı sıkmaya başlayacağız. Birinci kuralımız bu. Neden maviyi taktık? Burada kablonun renginin önemi yok ama biz yapacağımız işi daha belirgin hale getirmek için bunu yapıyoruz. Burada ne yaptık? Mavi kablo eksiye gideceği için, yani eksi kutbuna bağlayacağımız için böyle bir yola gittik. Burada da fark etmiyor. İster bu kabloyu bağlayın, ister bu kabloyu bağlayın. Fark etmiyor. Ben yine şu kabloyu ayırıyorum. Şu kabloyla bu kabloyu birleştireceğiz. Yani ne yapmış olduk? Röleden fark etmiyor. İster burası ister burası. Bunu buraya da bağlayabilirdim. Değişen bir şey yok. Bunu buradan aldım. Rölenin bir kablosuyla birleştirdim. Ve bunu buraya bağlayacağım. Tam tersini de yapabilirdim. Bunu bu kabloyla da bağlayabilirdim. Bu kabloyla da bağlayabilirdim. Değişen hiçbir şey yok. Fark eden bir şey yok. Rölemiz yine aynı şekilde çalışacak. Bunu ne yapacağız? Eksiye bağlayacağız. Eksi kutbumuz burası. Gördüğünüz gibi mavi. Artı kutbumuz ise kırmızı. Bunu eksi kutbuna bağlayacağız. Ve şöyle yapalım. Bunu da bu şekilde çevirerek
bağlantımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir klemens kullanmadım ve ürünüm bu şekilde sabitlemiş oldum ve bu şekilde çalışacak. Şu şekilde biz bu ürünü çalıştıracağız. Evet, devam ediyoruz. Diğer mavi kablomuzu buraya bağlayacağız. Bakın şu geniş uçlu kısmı buraya getireceğiz ve burayı şöyle kapatacağız ki burası rahatça tutsun. Bu biraz sert bir ürün olduğundan dolayı bunu şu şekilde kancalı hale getiriyorum. Geçiriyoruz. Ve burayı da sıkacağız. Evet, bu iki tarafı da halletmiş olduk. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Şimdi hemen özet geçelim. Bir tane rölemizden gelen kablo boşta. Diğeriyle bunu birleştirdik ve buraya bağladık. Ve rölemizden gelen bir kablomuzu da punta ucu olarak kullanacağız. Şimdi yine devam ediyoruz. Aslında bütün bağlantımız bu. Şunu kullanmak istemezseniz sadece şuradan artı kutuptan şunu bağlayacağız ve burada direkt punta makinemizi halletmiş olacağız. Ama biz sistemimizin daha iyi çalışması ve ısınması ve akümüzün korumak amaçlı şöyle bir düğme yapmamız lazım. Yani şöyle bir düğme olacak. Basınca geri gelmesi lazım. Buton. Bunun ismi de buton düğme. Bastığımızda geri atması lazım. Basılı kalmayacak. Uzun süre kalmayacak. Ve yine bunun da ucunu çevireceğim. Şöyle buraya girecek kadar bunu da şuraya gelmesin diye bir miktar sıkıyorum. Bununla şu ucu eşit seviyeye getireceğim. Bu şekilde. Puntamızı bu şekilde yapacağız. Artık bu bizim punta makinemiz hazır. Yani biz bunu herhangi bir demire temas ettirdiğimizde ya da pile artık punta işlemimiz gerçekleşecek. Bunu da yine bir bant yardımıyla ister bu şekilde ister bir tahtaya monte ederek mekanizma yaparak bunu punta makinesi olarak kullanabilirsiniz. Ama biz ne yapacağız? Sistemimizin daha iyi işleyebilmesi için artık şunu buton düğmemizi bağlamamız lazım. Buradan şöyle bir ucumuzu geçirdik. Evet. Ne yaptık? Rölemizden gelen son kablomuzu butonun bir ucuna bağlamış olduk. Diğer kablomuzu bunun ucu mesela biraz kalın. Burada biraz eksiltmeye gitmemiz lazım. Şöyle belli kısmını ayırdım. Evet. Ve burayı keseceğim. Burayı neyle keseceğim? Burayı hemen şununla kesiyorum. Ve bu ucu da böyle iyice sivrileştiriyorum. Ve buradan geçiriyorum. Evet. Bunu da bu şekilde bağladım. Ve bunu ne yapacağım? Bunu da yine artı kutbuma bağlayacağım. Tekrar burayı biraz açacağım. Yaptıktan sonra sıktım ve projem bitmiş oldu. Projem bitti. Şimdi şunu biraz geriye çekeceğim. Daha net görün diye. Şöyle bir bat yardımıyla şuradaki teması engellememiz lazım. Bunun bir tarafına yapsak yeterli. Bundan korkmayın. Yani bu 12 wattlık bir elektrik akımı olduğundan dolayı çok sıkıntı çıkarmayacak. Şu an bakın birbirine vuruyorum. Devreye girmiyor. Çünkü şu anahtar bu akımın çalışmasını dengeliyor. Şimdi bunu düzgün bir şekilde ayarlayacağım. Punto yapacak şekilde getireceğim. Şu iki uç aynı hizada olacak. Yani aynı anda değdireceğiz. Ve bunu da yine bir bant yardımıyla şöyle
sabitleyelim. Bütün meselemiz bu. Şu iki uç aynı hizada olacak. Ve sistemimiz çalışıyor mu? Sesi duydunuz, çalışıyor. Pil puntası için şöyle bir mekanizma yaptım. Şunu şuraya koyalım. Ve bunu şuraya getiriyoruz. Yere temas ettiriyoruz. Evet, pilimiz artık sabit. Şuradan küçük bir parça kestim. Bunu buraya koyuyorum. Ve sadece şuradaki butona basıp çekiyorum. Hızlı bir şekilde yapıyorum bunu. Evet, tekrar yapıyorum. Ürünü buraya sabitledim. İki elimle bastırıyorum. Hızlı bir şekilde. Burada ne oluyor? Bu bunu yakma işlemi gerçekleştiriyor. Şöyle bir tane daha atayım. Daha sağlam olsun. Tabii bir de bunlara zamanlayıcı takılıyor. Eğer böyle bir makine yaptığınızda arasından bir 30 saniye 20 saniye geçtikten sonra, yani sık sık bu işlemi yaparsanız akünüz zarar görebilir. Bundan dolayı buna zamanlayıcı da takılıyor. Ama böyle 2 punta atacaksanız veya günde en az 5-10 tane atacaksanız bu projeye işinizi görecektir. Tekrar gösteriyorum. Şunu ikisinin üstüne koydum ve şuradan puntamızı yaptık. Şimdi bunu buradan çıkaralım. Şu gördüğünüz gibi artık sağlamlık yönden, yani sizin işinizi görecek şekildedir. Bu kesinlikle ve kesinlikle, yani kuvvet uygulamadığınız zaman çıkmayacaktır. Görüyorsunuz. Yani kuvvet uygulasak da biraz zor çıkıyor. Şurada pensemiz vardı. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı zor çıkıyor. Bir de size mesela bu nikah şeritlerden elinizde yoksa ne yapacağınızla ilgili küçük bir tüyo vereceğim. Eğer bundan yoksa, bu nikah şeritlerden bulamıyorsanız şöyle teneke kutular oluyor. Bu işte kola kutusu olabilir. Bunun gibi gaz kutusu olabilir. Sprey kutusu olabilir. Metal kutular sizin işinizi görecektir. Bundan bir parça koparacaksınız. Şurada makasım da vardı. Bundan bir parça koparmamız lazım. Şöyle göstereyim. Şunu görebiliyor musunuz? Evet. Şuradan kesiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi bu benim nikah şeridimden biraz daha kalın. Şunu da ortadan ikiye böleyim. Ve bu işlemi, şunu hemen kenara çekelim. Bu işlemi şurada gerçekleştirmek istiyorum. Tekrar. Evet, ürünü yaptık. Gördüğünüz gibi. Buna da yapıştı. Arka tarafı da görüyorsunuz. Buraya kadar işlemiş. Şimdi bir tane daha, hatta burayı da yakmış görüyorsunuz. Evet, bunda daha fazla yakma işlemi gerçekleşti. Metal olduğundan dolayı. Ya bu da tutuyor ama şuraya da bir tane daha atalım. Yine düğmemize bu sefer ateş de çıkardı gördüğünüz gibi. Evet, çekelim ve bakalım. Gördüğünüz gibi tutuyor. Gayet de sağlam tutmuş. Bu da gördüğünüz gibi süper. Dayanıklığı gayet iyi. Yani böyle kola şişesi gibi ya da sprey şişeler, bu gaz şişesi gibi ya da bu metal kutu kola gibi bunları keserseniz bunlar da sizin anlık olarak işinizi görür. Ama nikah şeridi alırsanız bunun esnekliği ve yumuşaklığı daha güzel. Hızlı bir şekilde ve ürünümüzü gördüğünüz gibi bir buradan puntamızı yapmışız. Ve artık yani belli bir sağlamlığı var. İstenilde, yani çektiğinizde kopmayacak şekilde güzel bir sağlamlığı var. Bu şekilde de çıkarıyorsunuz. Şimdi bir de bunu yakından gösterelim. Yakma işlemi gerçekleşti. Çekiyoruz.
Ve buraya tekrar koyuyoruz. Ve tekrar şöyle hızlı bir şekilde ve çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer daha sağlam oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. Umarım faydalı olur. Şu an piyasada bir punta makinesi yaklaşık en kötüsü 2000 lira ile 15-20 bin lira arasında değişiyor. Evinizde ufak tefek punta işiniz varsa bunu bu şekilde araç aküsüyle, jel aküyle bu işlemi çözebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.